Elegant Kitchen Ebru kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ücretsiz şekilde abone olup yorum ve beğeni bırakarak bana destek olabilirsiniz. Mutfağıma misafir olan siz değerli takipçilerim çok merak ediyorum. Beni hangi ülke veya şehirden takip ettiğinizi yorumlar kısmına yazın. Bu hamburger ekmeğimin tarifini kesinlikle tavsiye ediyorum. Mutlaka ama mutlaka deneyin. Hamurum için öncelikle yarım su bardağı kadar süt ekledim. Üzerine de 1,5 su bardağı ılık su ekledim. İkisini güzelce karıştırıyorum. Ilık kıvamda bir sıvı karışım olması gerekiyor. Daha sonradan mayanın aktifleşmesi için önce mayamı ekliyorum. Üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuz ve 2 yemek kaşığı kadar da şeker ekledim. Daha sonra bu malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Hamurumun içerisine bu aşamadan sonra tereyağı ekleyeceğim. Öncelikle ben bu aşamayı yaparken 3 yemek kaşığı tereyağımı ocağıma aldım erimesi için. Sıvı malzemelerimi karıştırdıktan sonra öncelikle 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, 3 yemek kaşığı kadar da erittiğim tereyağımı üzerine ekliyorum. Bütün malzemelerim bu şekilde. İçerisine sadece un ekleyeceğiz. Ben toplamda hamurum için 4-4,5 su bardağına yakın un kullandım. Lütfen unu kademeli olarak eklemeyi tercih edelim. Toplam 6 adet büyük hamburger ekmeği çıkardım bu tarifimden. Öncelikle 1,5 su bardağı kadar unumu sıvı karışımın içerisine ekledim. Daha sonrasında hamur katılaştıkça yavaş yavaş unumu eklemeye devam ediyorum. Yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekiyor. Hamur biraz katılaştıktan sonra elimle yoğurma aşamasına geçiyorum. Elimle yoğurduğum hamuru daha sonrasında tahtamın üzerine alıp güzelce yoğuruyorum. Hamuru ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel özleşeceği için hamurumuz çok güzel derecede kabaracaktır. Hem de pürüzsüz kıvamlı bir hamur olacaktır. Ben ortalama bir 10 dakika kadar hamurumu yoğurdum. Şimdi size kıvamını göstermek istiyorum. Çok yumuşak, ele yapışmayan bir hamur. Siz de şöyle kıvamını görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel. Daha sonrasından kasemin içerisine alıp üzerini kapatıp ortalama bir yarım saat kadar mayalandırdım. Bu hamburger ekmeği tarifimi gerçekten herkes çok beğeniyor. Hamurum 30 dakika sonunda mayalandı. Daha sonrasında hamurda maya tadı kalmaması için son bir kez daha havasını alalım. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de söylüyorum. Mayalı hamurları daha sonrasından karıştırmadığınızda bir maya tadı gelecektir. Daha sonra hamurumu 6 parçaya bölüyorum. Ben hamburger ekmeklerimin biraz büyük olmasını tercih ettiğim için 6 parçaya böldüm. Siz dilerseniz 8 parçaya da bölebilirsiniz. Benim hamburgerlerim videonun sonunda göreceksiniz zaten. Avuç içi kadar gayet büyük oldular. 6 eşit parçaya böldükten sonra güzelce yuvarlıyorum hamurlarımı. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorum ve beğeni bırakmayı unutmayınız. Beğendiğiniz tariflerimi sosyal medyanızda paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda bildirim zilini açarak yeni tariflerimden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Her tarifimi olduğu gibi bu tarifime de kefilim. Yaptığım diğer güzel hamur işi tariflerini, poğaça tariflerimden de bazılarını videonun sonuna ekliyorum. Onları da mutlaka izleyin. Hamurlarımı bu şekilde yuvarladım. Daha sonrasında yağlı kağıt serdiğim tepsimin içerisine diziyorum. Tepside bir kez daha mayalandırmam gerekiyor hamurlarımı. Bu ekmek o kadar güzel oluyor ki artık dışarıdan hamburger yemeyeceksiniz. Zaten biz uzun süredir hamburgerlerimizi evde yapıyoruz. Özellikle bu hamburger ekmeğini akşamdan yapıp diğer akşama daha gündüzden yapıp da biraz soğuduktan sonra lezzetine doyum olmayacaktır. Ortalama bir yarım saat kadar da tepsimin içerisinde mayalandırdım. Görüyorsunuz zaten boyutları 2 katına kadar çıktı. Daha sonrasından üzerine ben bir adet yumurta sarısı ile biraz sütü karıştırıp sürmeyi tercih ettim. Direkt yumurta sürdüğümde daha böyle bir yumurta tadı geleceği için ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Hem de bu şekilde daha yavaş sürede kızarıyor dışı. Dışı daha uzun sürede kızardığı için de içinin tam piştiğinden emin olabiliyorum. Hamurumun her tarafına güzelce yaptığım karışımdan sürüyorum.
Tarifimde aklınıza takılan yerleri mutlaka yorumlar kısmında sorun. Bütün sorularınıza tek tek cevap veriyorum. Eğer tariflerimi deniyorsanız, denedikten sonraki yorumlarınızı da yazarsanız çok mutlu olurum. Yumurta sürme aşamasını bitirdikten sonra ben biraz üzerine çörek otu serpmeyi tercih ettim. Dilerseniz bu aşamada susam da dökebilirsiniz üzerine ya da çörek otu ve susamı karıştırıp da dökebilirsiniz. İki türlü de gerçekten güzel olacaktır. Evde hangi malzemeleriniz varsa onları tercih edebilirsiniz. Bu sırada fırınımı 175 dereceye ısıttım. Benim fırınımda buhar destekli program olduğu için ben o aşamada pişirmeyi tercih ettim. Ama sizin fırınınız normal bir fırın ve buhar desteği yoksa mutlaka içerisine alt kısmına bir kase su koyup bu şekilde pişirin hamburgerlerinizi. İnanın daha lezzetli ve yumuşak olacaktır. 175 derece fırında ortalama 25 dakika kadar pişirdim. Yavaş yavaş pişmesini bekledim. Gerçekten çok güzel kabardılar ve içleri de yumuşacık oldu. Şöyle 25 dakika sonra size göstermek istiyorum. Her yeri eşit şekilde çok güzel derecede pişti. Şu an sıcak olduğu için pek tutamıyorum. Şöyle size bir altını göstermek istiyorum sadece. Daha sonra üzerini yine temiz bir bez ile örtüp biraz dinlendiriyorum. Ortalama bir 20 dakika sonunda gerçekten yumuşayacaklardır. Evet, şimdi biraz ılıdıktan sonra size şöyle göstermek istiyorum yumuşaklığını. Pufur pufur bir bakar mısınız şu hamurumun güzelliğine? Gerçekten çok lezzetli, yumuşacık, tadına doyulmayan bir hamburger oluyor. Bundan sonra dışarıda hamburger yemeyeceksiniz. Gerçekten çok lezzetli, pratik, güzel bir tarif. Mutlaka ama mutlaka deneyin. Ben şöyle tamamen soğuduktan sonra içinde kesip göstermek istiyorum. Asla 3-5 günde bozulmuyor, bayatlamayan bir hamburger ekmeği türü. Bu şekilde yapıp kenarıya koyup sandviçlerinizde de kullanabilirsiniz. İçleri de gördüğünüz gibi yumuşacık. Ben şöyle sizler için bir hamburger hazırladım nasıl yaptığımı göstermek için. Evdeki malzemelerle pratik, hazır hamburger sosu kullanarak yaptım. Siz dilerseniz bu sosu da evde de yapabilirsiniz. Daha sonrasında üzerine biraz turşu, marul ekledim. Daha sonrasından bir adet peynir ekledim üzerine. Hamburger köftemi de evde yapmayı tercih ediyorum. Bildiğim, güvendiğim kasaptan aldığım etimle daha lezzetli olacaktır. Bir dilim de domates ekledim. Dilediğiniz sosla, dilediğiniz şekilde hamburgerinizi ya da sandviçinizi bu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle üzerinden bir bastırıyorum. Size yandan da şöyle bir göstermek istiyorum hamburgerimi. Şimdiden yapan, yiyen herkese afiyet olsun. Asla ve asla artık dışarıdan hamburger almayın. Beni ilk bu tarifimle tanıdıysanız farklı tariflerim için kanalımı ziyaret edip abone olmayı unutmayınız. Başka tariflerimde görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, takipte kalın.